Merhaba akrepler, Haziran ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Haziran ayı akrep burçları için oldukça derin, dönüştürücü ve odaklayıcı bir zaman dilimi. Bu ay ortak maddi kaynaklar, kariyer, ruhsal şifa, içsel dönüşüm ve çalışma düzeni gibi alanlarda önemli etkiler taşıyor. Gökyüzü sizi hem ruhsal hem de fiziksel anlamda yeniden doğurmaya hazırlanıyor. Şimdi Haziran ayı giriş enerjilerine şöyle bir göz atalım. Haziran ayının başında Güneş ve Merkür İkizler Burcu'nda kavuşumda olacak. Bu kavuşum Akrep Burçlarının derin dünyasını daha da aydınlatıyor olacak. Ortak finansal kaynaklar, miraslar, vergiler, borçlar, kredi gibi konular gündemde olabilir. Aynı zamanda psikolojik dönüşüm ve ruhsal derinlikte bu evin konusu. Merkürle birlikte geçmişte konuşulamayan bazı duygular açığa çıkabilir. Terapiye başlamak, bir krizle yüzleşmek ya da geçmişte bastırdığınız bir konuyu dile getirmek için güçlü bir dönem. Akrep doğası zaten krizle büyür. Bu ay kelimenin tam anlamıyla zihinsel arınma zamanı olabilir. Ay ve Mars Aslan Burcu'nda kavuşumda kariyer, toplum önündeki duruş, mesleki imaj ve yöneticilerle ilişkiler oldukça hareketli olacak. Mars'ın hırsı, Ay'ın duygusal yoğunluğu birleşince iş hayatında adeta bir patlama etkisi oluşabilir. Cesur bir adım atabilir, dikkat çekici bir projeye liderlik edebilir ya da uzun süredir bastırdığınız bir şeyi yöneticilerle açıkça konuşabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmezseniz duygusal çıkışlar profesyonel imajınızı da etkileyebilir. Yalnız buna dikkat edin. Gücünüzü dengeli kullanırsanız mesleki anlamda önemli bir sıçrama yaşayabilirsiniz. Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşumda gündelik yaşam, çalışma düzeni, sağlık ve hizmet konularında ciddi bir yapılanma süreci içindesiniz. Satürn bu alanı disipline etmek isterken Neptün sezgisel yönünüzü de öne çıkaracaktır. Bu ikili özellikle ruhsal, psikosomatik hastalıklarla ilgili farkındalıklar getirebilir. Sağlık alışkanlıklarınızı gözden geçirme, hizmet ettiğiniz yerlerde sınırlar belirleme ve ruhsal sağlığınıza odaklanma zamanı, aynı zamanda bir iş düzenini ya da günlük rutini daha anlamlı ve idealist hale getirme arzusu hissedebilirsiniz. Venüs ise Koç burcunda iş yerinde flört, estetik çalışmalar, iş ortamında yaratıcı bir projeye başlamak veya sağlığa dair iyileştirici bir adım gündeme gelebilir. Venüs burada çalışma ortamınızı güzelleştirme, iş ilişkilerinizi tatlılaştırma enerjisi taşır. Ancak Koç burcu etkisiyle acelecilik ve bireysellik de görülebilir. Sağlıkla ilgili konularda özellikle cilt ve baş bölgesi ya da tansiyon gibi konulara dikkat edin. Estetik girişimlerde bulunmak için destekleyici ama dikkatli olunmalı. Plüto ise retro Kova burcunda aile, kökler, ev yaşamı ve içsel güvenlik duygusunda derin bir dönüşüm sürecinde olacaksınız. Retro Plüto geçmişten gelen ailevi meseleleri yeniden önünüze getirebilir. Aile büyükleriyle yüzleşmeler, ev içinde güç savaşları veya taşınma, yer değiştirme konuları gündeme gelebilir. Aynı zamanda içsel güvenlik alanınızı sorgulayıp yeniden inşa etmek için büyük bir fırsat. Eski bir travma bu ay tekrar tetiklenebilir ama bu sefer iyileşmek için. Jüpiter ve Satürn karesi var maalesef bu Haziran ayı sürecinde. Bir yandan sağlık ve iş sorumlulukları, diğer yandan maddi rahatlama ve ortaklıklar arasında denge kurmak gerekebilir. İş yükünüzle büyümek istediğiniz alanlar çelişebilir. Jüpiter sizi maddi ve duygusal paylaşımlarda genişlemeye iterken Satürn ise işe ve düzene odaklı kalmaya zorluyor. Bu dengeyi kuran akrep burçları büyük bir sıçrama yaşar. Venüs ile Jüpiter arasında uyumlu bir açı var. İş ortamında ya da sağlıkla ilgili konularda güzel destekler alabilirsiniz. Bu açı özellikle maddi anlamda şifa ve fayda getirir. İlişkiler açısından ise iş yerinden biriyle yakınlaşma, bir işbirliğinin aşka dönüşmesi ya da bir sağlık danışmanlığı vasıtasıyla güzel bir tanışma mümkün olabilir. Aynı zamanda ruhsal ve bedensel şifayı birlikte deneyimleyebilirsiniz. Efendim Haziran'a giriş enerjileri bu şekildeydi.
Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Haziran 2025 Akrep burçları için önemli ve dönüştürücü bir ay olacak. Bu dönemde kişisel gelişim, finansal konular, eğitim ve uzun vadeli planlarla ilgili önemli değişim ve fırsatlar yaşanabilir. 3 Haziran'da Ay ile Güneş arasında bir kare açı oluşuyor. Bu kare sosyal çevre, arkadaşlıklar ve ilişki dinamiklerinde bazı gerilimler yaratabilir. Ay toplumsal gruplarla ilgili duygusal bir vurgu yaparken Güneş partnerlik ilişkileri ve işbirliklerinde enerjik bir ışık tutuyor. Bu durum arkadaşlıklar ve romantik ilişkiler arasındaki dengeyi bulmada zorluk yaşamanıza neden olabilir. Kişisel hedeflerle toplumsal bağlar arasındaki gerilimlere dikkat etmenizde fayda var. Duygusal olarak bir yandan grup içinde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Ancak diğer tarafta kişisel ilişkilerinizin ihtiyaçlarına odaklanmanız gerekecektir. 4 Haziran'da Neptün duran pozisyona geçecek ve retroya hazırlanıyor. Neptün'ün retroya geçişi Akrep burçları için sağlık, iş ve günlük rutinlerle ilgili bir gözden geçirme zamanı yaratabilir. 6. evdeki Neptün sağlığınızla ilgili belirsizlikler veya illüzyonlar oluşturabilir. Bu dönemde sağlık durumunuzu daha dikkatli takip etmeniz gerekebilir ve iş yerinde gerçeklerle hayal kırıklıkları yaşanabilir. Yanıltıcı bilgiler ve belirsiz koşullar günlük hayatınızı zorlaştırabilir. Bu dönemde sezgisel olarak bedeninizi dinlemek önemli olacaktır. Ancak daha fazla araştırma ve analiz yaparak kararlar almanızda fayda var. 5 Haziran'da Merkür ay düğümleriyle bir tek kare açı kalıbı oluşturuyor. Bu tek kare kişisel hedefler ve toplumsal ilişkilerde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Merkür finansal konulara, maddi paylaşımlara, miraslara, borçlara, kredilere ve ortaklıkla ilgili önemli iletişim fırsatları yaratabilir. Ancak Güney ay düğümü arkadaşlıklar ve toplumsal çevreyle ilgili eski kalıplarla yüzleşmeyi gerektiriyor. Kuzey ay düğümü ise yaratıcı projeler, çocuklar ve aşk hayatıyla ilgili önemli gelişmelere işaret ediyor. Bu dönemde duygusal olarak yenilikçi adımlar atarken toplumsal ilişkilerde de netleşmek, eski bağlantıları bırakmak gerekebilir. 6 Haziran'da Satürn ve Neptün kavuşumu Jüpiter'den kare açı almaya başlıyor. Aslında Haziran ayının tamamında bu açı var ama bunu buraya aldım. Satürn ve Neptün sağlık, iş, hizmet alanlarında sorumluluklarınızı arttıran bir etkidedir. Bu kavuşum günlük rutinlerdeki değişikliklere, sağlıkla ilgili sorumluluklarınıza ve iş yerindeki disiplinli çalışmalara işaret ederken Jüpiter ortaklıklar, finansal kaynaklar, borçlar, krediler, miraslarla ilgili genişleme, büyüme fırsatlarını işaret ediyor. Bu iki gezegen arasındaki kare açı iş hayatındaki sorumluluklar ve finansal beklentiler arasında bir gerilim yaratabilir. Bu dönemde iş yerinde ya da sağlığınızda büyük bir değişim yapmak isteyebilirsiniz. Ancak maddi kaynaklar veya ortaklıklar konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. 7 Haziran'da Plüto, Ay ve Venüs arasında bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu tek kare aile, kariyer ve ilişkilerdeki güç dinamiklerini vurguluyor. Ailevi ilişkiler ve ev hayatındaki derin dönüşümlere işaret eden Plüto, kariyer ve toplumsal statüde duygusal olarak daha fazla bağlanmayı gerektirebilir ayda. Venüs'ün konumu ise ilişkilerdeki dengeyi ve güzelliği aradığınıza işaret ediyor. Bu dönemde iş ve aile hayatı arasındaki dengeyi sağlamak zor olabilir. Evdeki değişimler ve kariyer hedeflerindeki duygusal odaklanma ilişkilerdeki tutkulu bir arayışı yol açabilir. 9 Haziran'da Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve Jüpiter'le kavuşuyor. Bu kavuşum eğitim, seyahatler, kişisel gelişim, yurt dışı planları, yurt dışı firmalarla çalışmalar gibi büyük fırsatlar burada getirebilir. Merkür ve Jüpiter yüksek öğrenim, felsefi bakış açıları, yurt dışı ile ilgili önemli iletişim fırsatlarına işaret eder. Bu dönemde uzun vadeli planlarınızı ve ideallerinizi daha geniş bir perspektiften ele alabilirsiniz. Ancak 6. evdeki Satürn ve Neptün'ün karesi günlük rutinler ve iş yerindeki sorumluluklar arasında denge kurmakta zorlanmanıza neden olabilir. Bu dönemde büyük planlar yaparken iş hayatınızdaki gerçeklerle de
yüzleşmek gerekebilir. 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Jüpiter'in bu geçişi seyahat, eğitim, kişisel gelişim ve genişleme açısından çok şanslı bir döneme işaret ediyor. Bu süreç yurt dışına seyahat etmeye, yüksek öğrenim alma veya kişisel inanç sistemlerinizi yeniden şekillendirme fırsatları sunabilir. Bu dönemde kendinizi keşfetme, yeni kültürlerle tanışma ve hayatın daha büyük anlamlarını sorgulama isteğini arttırabilir. Ayrıca kişisel gelişim ve kariyer hedeflerinize ulaşma noktasında önemli adımlar atabilirsiniz. İş ve sağlıkla ilgili sorumlulukları da göz ardı etmemeniz gerekiyor. Haziran'ın ilk 10 günü Akrep burçları için kişisel gelişim, finansal durumlar, kariyer hedefleri ve ilişkilerde büyük değişimlere işaret ediyor. Bu dönemde kendinizi daha fazla kişisel olarak ifade edebilir, iş ve sağlık alanlarındaki sorumluluklarınız artarken maddi ortaklıklar, finansal düzenlemelere, miraslara, kredilere, borçlara odaklanmanız gerekebilir. Aşk ve çocuklar, yaratıcı projelerle ilgili önemli dönüşümler yaşanabilir. Bu dönemde toplumsal çevre, arkadaşlıklar ve eski kalıplarla yüzleşmeniz gerekebilir. Büyük planlar yaparken iş ve sağlıkla ilgili sorumlulukları da ihmal etmemeniz önemli olacaktır. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay maddi kaynaklar, gelir ve özdeğer konularında önemli bir tamamlanma ve farkındalık getiriyor. Para aksınızda gerçekleşiyor bu dolunay. Gelirlerinizde değişim, harcamalarda artış, işten kaynaklı maddi dönüşümler veya yeni bir gelir kaynağı ihtiyacı gündeme gelebilir. Ay düğümleriyle kare açısıysa parasal güvence ararken bazı kadersel gelişmelerle yüzleşebileceğinizi gösteriyor. Değersizlik duygusuna kapılmadan kaynaklarınızı daha akıllıca yönetmeye odaklanmalısınız. Finansal risklerden kaçınmalısınız. 14 Haziran'da Venüs ile Lilith arasında bir karşıtlık oluşuyor. Aynı anda da Ay ve Kiron arasında bir kare var. İlişkiler işte eş, ortak olur, partner olur. Bu dönemde hassas bir sınavdan geçiyor olabilir. Venüs'ün burada olması ilişkilerde uzlaşma ihtiyacını arttırırken Lilith'in karşıtlığı da bireysel özgürlük ihtiyacına öne çıkaracak. Bencilce davranmak veya tamamen karşı tarafa odaklanmak yerine denge kurmak önemli olacak. Ay ve Kiron arasındaki kare açı ise iletişim kazalarına, sözlerden alınmaya veya iş ortamında stresli diyaloglara açık olabileceğinizi gösteriyor. Aceleci kararlar ve fevri tepkilerden uzak durun lütfen. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve Uranüs'te kare yapmaya başlıyor. Bu geçiş sosyal çevrece daha aktif, lider ve girişken olacağınız bir dönemi başlatıyor. Ancak Uranüs'le kare açı yaptığı için ilişkilerde ani kopuşlar ya da arkadaş gruplarında sürpriz çatışmalar yaşanabilir. Özellikle partnerinizle sosyal hayatınız çakışabilir. Partner beklentiye girerken siz farklı planlar yapabilirsiniz. İşbirliklerine dikkat edin. Grup çalışmalarında sabırsızlık zarar verebilir. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçecek, Jüpiter'le kavuşacak. Güneş ve Jüpiter'in bu kavuşumu büyük bir aydınlanma ve genişleme dönemi getiriyor. Eğitim, uluslararası işler, akademik konular, hukuki meseleler ve seyahatler açısından çok şanslı etkiler var. Yeni bir eğitime başlamak, yurt dışı bağlantılı işler yapmak ya da hayat felsefenizi değiştirecek olaylar yaşamak söz konusu olabilir. İlahi destek çok güçlü, vizyonunuzu büyütecektir. 22 Haziran'da Ay ve Venüs Boğa burcunda kavuşacak. Aynı anda Güneş ve Jüpiter Yengeç burcunda kavuşumda, Satürn Neptün ise Koç burcunda kavuşumda ve bu kavuşumlar birbirlerine sert açılar yapıyorlar. Ay ve Venüs'ün kavuşumu ilişkilerde duygusal yakınlaşma, romantik buluşmalar ve iş ortaklıklarında pozitif olaylar getirebilir. Ancak diğer gezegen kavuşumlarının sert açıları nedeniyle beklentileriniz fazla yükselip hayal kırıklığına neden olabilir. İş ortamında artan sorumluluklar ve belirsizlikler ilişkilerde strese neden olabilir. Gerçekçi ve sabırlı olmanız gereken bir dönem.
25 Haziran'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay hayatınıza yepyeni bir bakış açısı kazandıracak. Eğitim, hukuk, uluslararası işler ve medya bağlantılı alanlarda büyük adımlar atabilirsiniz. Yeni bir ülkeye taşınma, akademik bir kariyere başlama, önemli bir projeye imza atma gibi güçlü yeni başlangıçları destekliyor. Ancak yine de hayal ile gerçek arasındaki farkı iyi görmeniz gerekiyor. Fazla idealist hedefler sıkıntı yaratabilir. Adımlarınızı sağlam zemine basarak atınız lütfen. 27 Haziran'da Merkür Aslan Burcu'na geçecek, Ay'la kavuşacak, Plüto'ya da karşıtlık yapacak. Merkür'ün Ay'la kavuşumu kariyer hayatında hızlı iletişim ve duygusal görünürlük getirecektir. İş görüşmeleri, önemli toplantılar, imaj yenileme çalışmaları için güçlü bir dönem. Ancak Plüton'un karşıtlığı ailevi sorumluluklar veya köklerle ilgili konularda baskı hisleri yaratabilir. Kariyer hedefleriniz ev hayatı arasında denge kurmanız gerekecektir. Patronlarla ve aile büyükleriyle güç savaşlarına girmemeye özen gösterin. Haziran, yükselen akrepler için özellikle para, ilişki, eğitim ve kariyer alanlarında büyük dönüştürücü etkiler barındırıyor. Özellikle vizyonunuzu genişletme ve toplum önündeki konumunuzu güçlendirme şansı sunuyor. İlişkilerde dengeyi bulmak ve ortak finansal konularda gerçekçi adımlar atmak çok önemli olacak. Kendinize, yeteneklerinize ve vizyonunuza güvenmelisiniz. Kısaca hayatınızda yeni bir vizyon açmak, ilişkilerinizi dönüştürmek ve kariyerinizi büyütmek için güçlü bir dönem. Ama ayaklarınız yere hep sağlam bassın, hem de cesur olun. Haziran ayı gökyüzü gündemi bu şekildeydi. Mutlu bir Haziran geçirmenizi dilerim. Gökyüzü enerjilerinden en olumlu şekilde faydalanmanızı dilerim.